Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir yelekle karşılıyorum. Yine çok kolay bir yelek, çok basit bir model. Kalın iplik ve kalın şişle örülmüş yumuşacık bir yelek modeli. Nako Bonjour ip kullandım. 10 numara şişle ördüm. Pirinç örgüsü ama şöyle göstereyim. 3 sırada bir değiştiriyoruz. Üçlü pirinç. Bir ters bir düz. 3 sıra örüyoruz. 4. sırada yerlerini değiştiriyoruz. Çok kolay bir model. Uzun, kalçayı kapatıyor. Önünde düğmeleri ve iki tarafta cebi var. Kalın iplik olduğu için arkayı 65 ilmekle başladım. Alanım dar, kusura bakmayın. Bu şekilde göstermek zorundayım. 65 ilmekle arkayı başladım. Sadece yanlarda dikiş var, başka hiçbir yerinde yok. Arkadan başlayıp 65 ilmekle istediğim ölçüye gelene kadar ördüm. Koltuk altı kısmına geldiğimde şöyle göstereyim. İlmek eksiltmeye başladım. 55 santim olduğunda 3 sıra ara ile ilmek eksilttim ve omuz kısmını ulaştım. Ondan sonra ön parçaları, omuzda da dikiş yok, bütün yaka kısmını ayırdım, omuz kısmını ayırdım. Bir taraftan başladım, ön parçayı ördüm. Orayı bitirdikten sonra sağ parçayı önce ördüm, döndüm. İlmekleri 20 ilmek, omuzdaki ilmek sayısı. Kalan ilmeklerin 25 tanesini ense oyuntusu için bir kere de kestim. Ondan sonra sol taraftaki parçayı örüp etek ucuna kadar bitirdim. Böylece arkadan öne doğru dönüp örmüş oldum. Lastik pat kısmını sonradan ördüm, diktim. Sadece bu lastik kısmının dikimi var. Bir de koltuk altından itibaren şöyle göstereyim. Ön ve arka parçaları koltuk altından sonrasını etek ucuna kadar diktim. Dikişsiz, yani sadece yanlarında var. Bir de lastiği. Siz isterseniz lastiği birlikte de örebilirsiniz. 3 tane düğme koydum. İlik açmadım çünkü ilmeklerin arası bayağı geniş. Düğmeler rahatlıkla geçiyor. Cepleri de 20 ilmekle başladım. 20 santim ördüm. 20 sıra ördüm, pardon. 20 ilmek başlayıp 20 sıra ördüm. 2 tane de cep koyduk ve yeleğimizi bitirdik. Yaka kısmında da kesme yaptım. Yakayı da buradan gelirken yine 3 sıra arayla 5 sefer kestim. Hafif bir V oyuntusu gibi olsun diye. Kolları da aynı şekilde 3 sefer 3 sırada bir 5 ilmek kesip 23 santim şu kol evinden omuza kadar ki olan kısım 23 santim oldu. 5 kolda 5'er de çift taraflı karşılıklı kollarda kesmiş oldum ve yakada kesmiş oldum. Şu arkadaki yaka oyuntusu şöyle hafif V gelsin diye böyle bir kesme işlemi yaptık, o kadar. 65 ilmek ördüm dediğim gibi. Şimdi komple omuzdan etek ucuna kadar, arka enseden etek ucuna kadar 60 santim. Şu omuzlardaki lastik hariç omuzdaki mesafe 18 santim oldu. Yakada öyle. Diğer omuzda aynı şekilde 18'er santim yaka ve ense
oyuntusu. Koltuk altına kadar olan kısım 23 santim ve gayet büyük, kışın böyle sıcacık tutabilecek bir yelek. Şimdi modeli de isterseniz size küçük bir parça da göstereyim. Şunu şöyle koyalım. Şimdi ben farklı bir iple tabii göstereceğim. Biraz daha ince bir ip. 6 numara şişle. Amacım sadece modeli gösterebilmek. Çok güzel oluyor. Yani anne yeleği örebilirsiniz. Şimdi ben şöyle ufak bir ilmek attım. 16 tane kadar. Lastik örmenize gerek yok. Dilerseniz örebilirsiniz de. Daha böyle toplu durmasını istiyorsanız lastiğini de üstünü de aynı numara şişle ördüm. Dilerseniz örün lastik, dilerseniz örmeden de başlayabilirsiniz. Çünkü bir ters bir düz pirinç örgüsü olduğu için kıvrılma yapmayacaktır. O yüzden ben şimdi lastik örmeden direkt modele geçeceğim. Örmeden alıyorum ve başlıyorum hemen. Bir tane ters, bir tane düz örüyoruz. Bir ters bir düz örerek çok basit bir model gerçi ama yine de ufak bir örnek parça göstermek istedim. Evet, son ilmeği örmeden aldım, dönüyorum. Şimdi burada örüyorum. Gördüğümüz gibi tersleri ters, düzleri düz olarak ikinci sırayı da örüyoruz. 3 sırada bir değişecek model. O yüzden bir sırada bir modelde ön yüze denk gelirse diğer 3 sıra sonunda ikinci modelde arka yüzde yer değiştirme yapacağız. O yüzden şaşırmayın. 3 sırada bir olduğu için mecburen öyle oluyor. Ama hiçbir şey fark etmiyor. Sonuçta modeli ilmeklerin yerlerini değiştirip örebiliyoruz. Evet, ikinci sırayı da bitirdik. Üçüncü sıraya başlıyorum. Bu sırada da yine tersleri ters, düzleri düz olarak örüyoruz. Son ilmeğimi yine örmeden aldım. Evet, üçüncü sırayı bitirdik. Şimdi benim ilmek atma şeklime göre şu anda ön yüzdeyim. Evet, şimdi tersin üstüne düzü örüyoruz bu sefer. Düzün üstüne tersi örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp 2 sıra daha ilmekleri gördüğümüz şekliyle örüp 3 sıraya tamamlayacağız. Evet, 3 sıra daha ördüm. Gördüğünüz gibi yerlerini değiştirmiştik. Şimdi bu sefer arka sıraya denk geldi. Hiç fark etmez. Tekrar ilmeklerin yerlerini değiştirerek devam ediyoruz. Düzün üstüne tersi, yani ilk 3 sırada yaptığımız sıraya denk gelecek. Tersin üstüne de düzü örüyoruz. Yerlerini değiştirmiş olduk. 3 sırada bir bu şekilde yerlerini değiştirerek modelimizi örmeye devam ediyoruz. Çok güzel duruyor. Böyle 3 sırada bir pirinç örgüsü. Bu kadar örmem yeterlidir, anlaşılmıştır herhalde. Belli oldu zaten, örnek çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. Yerlerini değiştirdik. Şimdi tekrar düz ilmek burada, alttaki ilk yaptığımız kurulumun aynısı olacak. Ondan sonra tekrar yer değiştireceğiz. Bir kere arka yüze denk geliyorsa model değişim sırası, bir kere ön yüze denk geliyor. O yüzden hiç lastik başlamadan böyle bu şekilde gayet rahat örebilirsiniz. Umarım yeleğimiz hoşunuza gitmiştir. Yeni örgü örmeye başlayan arkadaşlarımızın da rahatlıkla örebileceği bir şey. Umarım
beğenerek örersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.